Evet sevgili Kanal Avrupa izleyenleri, Sağlık Türkiye'de programında Bergedent Vadi İstanbul kurucusu ve diş hekimi Tunç Berge, Sayın Diş Hekimi Tunç Berge bizlerle beraber stüdyo konuğumuz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ece Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler deyiz. Hocam ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii ki. Dental implantlarda son gelişmeler nelerdir? Ben de bunu merakla bekliyorum. Evet, implant konusu çok uzun yıllardır hep insanları gerçekten yoran, Ve korkutan. üzen, korkutan bir konu. Ancak yeni teknolojilerle gerçekten bir dolgu yaptırmaktan çok daha kolay, acısız, normal sosyal hayatını etkilemeyen bir uygulama haline geldi. Çok enteresan noktalara geldik. İşte 5 dakika içerisinde implantınızı yaptırıp koltuktan kalkma şansınız var. Yani bu bir spot değil, gerçek. Yani her şey yerli yerindeyse, işte dişiniz çekilmiş, belli bir süre geçmiş üzerinden, kemiğiniz hazırsa, dişinizin implant olarak yapılacak olan yere hiçbir şekilde kesi yapmadan, İşte hastada kanama olmadan, sonrasında dikiş atılmadan direkt noktadan girip implantını yapmak mümkün. Yani bu da topu 5 dakikayı alır. Ama tabii farklı bir uygulama. Yani dolayısıyla birçok uygulama alanı var. İlla tek bir diş eksiğinizin olması gerekmiyor. Bütün ağzınızdaki dişleri kaybetmiş olabilirsiniz. Ara ara dişleriniz vardır, ara ara boşluklar vardır. Ya da çekim yapılacak dişleriniz vardır. Çekim yapıldıktan sonra hemen çekim boşluğuna implant yerleştireceksinizdir. Yani skala gittikçe değişiyor, büyüyor, endikasyon farklılaşıyor. Dolayısıyla uygulama şekli de değişiyor implantın, saati de değişiyor. Yani bazen 4 saat çalıştığımız aynı hastayla vakalar oluyor. Yani 5 dakikayla 4 saatte bir gerçek aslında. Ama hepsinde teknoloji aynı, çok hızlı ilerledi. İşte 3 boyutlu navigasyon teknolojisiyle çalıştığımız birçok vaka var. Bu vakalarda hasta sonrasında gerçekten hiçbir şekilde ağrı hissetmiyor, kanama olmuyor, yüzü gözü şişmiyor. Yani bu bir tane implant da olabilir, 15 tane implant da olabilir. Yani hepsinde genel olarak sonrasındaki postoperatif problemler neredeyse sıfıra iniyor. Tabii bunlar hastalar için artık korkulu rüya olmaktan çıkmasına neden oluyor implantların. Anlıyorum. Peki hocam hangi tür implantları kullanmayı tercih ediyorsunuz? Yani bu illa o metal olan implantı mı yani kullanmak doğru? Şimdi titanyum dediğimiz implant aslında yani %95 dünya üzerinde titanyum implantlar kullanılıyor. Çünkü titanyum hem dayanıklı bir maden hem doku dostu bir malzeme. İşte kalp kapakçığında dahi titanyum kapakçık kullanılıyor. Yani bu kadar hayati organda, işte kalça kemiğinde kullanılan implantlar, hepsi bunların titanyum. Dizde falan çok. Evet, yani bunlar çok uzun yıllar ağızda hiçbir problem olmadan kalabilecek malzemeler. İşte erozyona uğramaz, herhangi bir şekilde paslanma veya başka türlü bir reaksiyona girmez. Ve yapı nedeniyle hafiftir. Bu da önemli. Ağır bir metal değildir. Bu yüzden hep titanyum kullanılıyor. Yüzey özellikleri farklı implantların. İşte firmasına göre farklı yüzey özellikleri, yüzeyde bir takım kimyasal ve biyolojik ajanlar yerleştirilmiş. Dolayısıyla kemikle bağlantısı daha hızlandırılmış bir takım implantlar var farklı firmaların. Ama dediğim gibi %95 titanyum kullanılıyor. Fakat son yıllarda özellikle bu metale karşı insanlarda gelişen bir takım aşırı hassasiyetler ve bir takım yaşam düşünceleri metalden uzak. Mutlaka şeyde de, implantlarda da farklı materyal arayışlarına döndü firmalar. Evet, uzun yıllar seramik implantları üretmeye çalıştılar. Çünkü seramik çok daha saf bir malzeme. Yani daha zararsız, hiçbir şekilde içinde metal ihtiva etmez. Dokuyla uyumlu bir malzemedir. Ancak kırılgan bir malzemedir. Bir süre sonra baktılar ki implantlarda sadece seramik implantlar
evet sıkıntılar yaratıyor. Boyun kırıkları oluşturabiliyor. Ya da hastanın stresine bağlı olarak daha implantı koyarken implantın mekanizmasında kırıklar oluşuyor. Dolayısıyla bunlar tabii başka arayışlara yönlendirdi ve zirkonyum dediğimiz implantlar türemeye başladı. Yani şu aşamada kullanılan malzemelerden bir tanesi de zirkonyum implantlar. Ancak zirkonyum implantlar da yani süreç olarak baktığınız zaman yüzde olarak dünya üzerinde son derece az kullanılan. Çünkü hem pahalılar hem de sonuçta zirkonyum da aslında bir metal grubudur. Yani kimyada aynı metaller grubunda yer alan bir madendir. Ancak metal gibi biyolojik bir olumsuzluğu yoktur. Dokuyla uyumu daha kolaydır. Aynı zamanda farklı renklerde yapabilirsin. Yani özellikle beyaz renklerde, daha açık renklerde çalışma şansın var. Bu da estetik bir takım avantajlar getirir. O yüzden tercih edilebilir. Şimdi biz yeni kliniğimizde daha çok yurt dışından gelen hastalarla çalıştığımız için özellikle belli ülkelerde sorgulayan hastalar çok enteresan. Mesela İsviçre'den gelen hastalarda zirkonyum ya da seramik implant sorgulaması daha fazla. Allah Allah, neden peki? Medya bence. Yani orada işte yapılan yayınlar, hastaların takip ettiği yayın organları ve bunlarda bir işte zamanda amalgam dolgularla ilgili biliyorsunuz bir sürü yayınlar oldu. İşte herkes ağzındaki amalgam dolguları değiştirmeye kalktı. O metal görüntülü dolguları. Hala bugün Amerika'da gidin en iyi kliniklere hala amalgam dolgu yapılır. Almanya'da hala amalgam dolgu yapılır. Yani kimse bunu yasaklayamadı. Çünkü aksini iddia edebilecek bir araştırma yok. Yani zararlı olduğuna dair. Şey de böyle. Yani implant konusundaki kullanılan metallere karşı oluşturulan bu direnç de bu şekilde. Bunları sorgulamaya başladılar. Tabii biz de bu neticede hastalara zirkonyum esaslı implantları yapmaya başladık. Zirkonyum seramiklere göre biraz daha kuvvetli, dirençli ve dediğim gibi metal reaksiyonu göstermediği için hastaların güvenle yaptırabileceği biyo implant olarak geçiyor. Önümüzdeki yıllarda bu işleri daha çok duyacağız, o bir gerçek. Nasıl ki zamanında metal destekli porselenler o kadar çok yapıldı ki işte sonrasında dediler ki aman metal, hani kıymetsiz metaldi çünkü onlar. Dokuya zarar veriyor, hastaya alerji oluşturuyor. O zaman kıymetli metallere dönelim. Hala ama metal olarak kullanılırken işte bir anda zirkonyumlara döndük. Ve artık metalli, kıymetli de olsa, kıymetsiz de olsa porselen o kadar az yapılıyor ki yani tamamen zirkonyum üzerine döndük. Bu da gelecekte böyle olabilir. Şu an için bilmiyorum ama yani titanyum implantlar tabii çok daha yüksek oranda yapılan implantlar. Peki arasındaki fiyat farkı çok mu uçurum zirkonyumla? Evet, bazı firmalarda gerçekten çok uçuk. Yani 4 misli falan diyebilirim. Bazılarında 2 katı kadar bu şeyler. Yani bunlar birazcık da şeye bağlı. Çünkü daha yeni piyasaya sürülüyor, araştırmaları yapılıyor, maliyetleri yüksek. Ve az önce söylediğim gibi yani zirkonyumda kullandığın zirkonyumun şeysi de çok önemli. Yani madenin neresinden alındığı, bunların çok daha saf, çok daha temiz ve problemsiz kısımlarından üretiliyor olması lazım. Daha maliyetli tabii. O yüzden bu daha pahalı olacaktır. O yüzden de uzun yıllar titanyum implantların piyasadan kalkacağını hiç düşünmüyorum o sebepten dolayı. Anladım. Peki dişi çeker çekmez implant yapmak mümkün müdür? Bu da benim merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Evet, mümkün. Hele bugünün şartlarında çok daha mümkün. En azından yeri hazır. Tabii hastaya 2 kere cerrahi yapmamış oluyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü eskiden ne yapıyorduk? Dişi çekiyorduk. İşte çekim boşluğunu temizliyorduk ama kendi haline bırakıyorduk. En az 2 ay kalıyordu. Bazen 3 ayı buluyordu. Evet. Hasta bir kere dişsiz olarak kalıyor. 2-3 ay sonra geldiği zaman tekrar
bulunduğu bölgeyi açıyorsun, deliyorsun, ikinci bir cerrahi yapıyorsun. Tek seferde yapılan implantlar tabii bu konuda hasta açısından çok büyük avantaj. Zaten yer hazır. Sadece yerin büyüklüğünü implanta göre, implantın belli frezleri var, kemiği açan. Onlara göre son bir şekillendirme yapılıyor ve implant oraya konuluyor. Tabii bunlar için bazı şartların da, biyolojik şartların da uygun olması gerekiyor. Çok iltihaplı, çok büyük kistlerin olduğu ve bu nedenle çekilmiş dişlerin yerine implant yapmak çok doğru değil. Bunun hem mekanik temizliğinin yapılması, çekim boşluğunun, hem de biyolojik olarak oradaki nekrotik dokuların vücut tarafından temizlenmesini beklemek gerekiyor. Ama onun dışında bir de bazen o kadar defekli oluyor ki çıkarttığınız zaman kökü implantın tutunabileceği kadar sağlıklı bir kemik kalmamış oluyor orada. Dolayısıyla o zaman aynı yere yapamıyoruz. Ama normal şartlarda lazerle çalışıyoruz. Sert doku lazerleri. Çekim yaptıktan sonra çekim boşluğunun içerisine lazerlerle tamamen temizliyoruz. Bu bize hem mekanik temizlik sağlıyor hem biyolojik. Lazerler işte oradaki tüm nekrotik dokuları, bakteri ve virüsleri ortadan kaldırıyor. Steril bir ortam oluşturuyor ve aynı zamanda biyostimüle ediyor kemiği. Yani bu ne demek? Oradaki hücrelerin büyümesini hızlandırıyor. Daha kolay tamir prosesi çalışıyor. İmplantı koyduğunuz zaman sanki yeni sıfır bir kemiğe koymuş gibi pırıl pırıl bir kemiğe yerleştirmiş oluyorsunuz. Tabii böyle olunca hastada tamir ve iyileşme beklentisi yani nasıl diyoruz 2 ay sonra, 3 ay sonra geliyor bir daha implant yapılıyor. Hasta 2 ay sonra geliyor, dişi yapılıyor. Yani o süreci bayağı kısaltmış oluyor. Bazen dişleri çekiyoruz, çekimden sonra implantları koyuyoruz. Bir de o implantların üzerine geçici protezler yapıyoruz. Yani artık teknoloji o kadar ileriye gitti. Harika. Peki lamina uygulanan hastalara hiç kesim yapmadan işlem yapmak mümkün müdür? Yani laminası varsa yanında implant vesaire, hani o laminalara hiç dokunmadan implant yapmak mümkün mü? Tabii ki. Yani mevcut dişinde eğer bir sıkıntı varsa, bu zamanda lamine yapılmış bir diş de olabilir ve diş çekime gidiyorsa sadece o dişi çekip yerine tek başına implantı yapmak, yandaki dişlere herhangi bir zarar vermeyeceği için diğer dişlere dokunmaya gerek yok. Anladım. Peki bunun için kullanılan özel teknolojiler var mıdır? Ki sizin kliniğinizde olduğunu biliyorum. Evet. Bunlar neler? Şimdi öncelikle olmazsa olmazlardan biri 3 boyutlu tomografidir. Yani bunlar dijital tomografiler. Verdikleri ışın son derece az. Sağlığa zarar verecek bir durum yok. Bazen çünkü tomografi deyince hasta hemen ürperiyor. Ama normal bizim eskiden çekmiş olduğumuz bir dental röntgenden bir miktar daha fazla ışın almış oluyorsunuz, radyasyon almış oluyorsunuz. Ama 3 boyutlu tomografi olmadan sağlıklı bir implant yapma mümkün değil. Eskiden sadece panoramik dediğimiz işte 2 boyutlu olan resim gibi şeyler üzerinden, röntgenler üzerinden implant yerleştirirdik. Ama tabii kemiği 3 boyutlu görmediğin için hani belki boyu çok iyi ama bir bakıyorsun incecik bir kemik çıkıyor, implantı yapamıyorsun. Hadi tekrar dokuyu kapatıyorsun. Yani bu noktalardan şimdi nerelere geldik? 3 boyutlu olduğu için dokuyu diş etinin altında nasıl bir kemik olduğunu zaten bize o röntgenler gösteriyor. Bir de bunun üzerine biz 3 boyutlu navigasyon teknolojisi dediğimiz implantların yerleştirilmesinde kullandığımız çok yeni bir teknolojiyi kullanıyoruz. O teknoloji de bu tomografiden almış olduğumuz görüntüyü kendi özel bir bilgisayar programı var. O programda bize her şeyi 3 boyutlu olarak gösteriyor ve kemiği biz dokunun altında nasıl bir kemik olduğunu görüp nerelere implant koymamız gerektiğini o programda yapıyoruz. Ve o programda biz implantları yerleştiriyoruz. Yani o kadar detaylı yerleştiriyoruz ki implantı koyduğumuz zaman dış tarafındaki kemiğin kaç milimetre kalacağını dahi tespit edebiliyoruz. İmplantların birbirlerine göre açılarının nasıl olacağını dahi tespit edebiliyoruz. Çünkü bu açılandırma da çok önemli. Hani 1-2 implant değil ama 6 tane implant yapıyorsanız işte biri
sağ tarafa bakıyor, biri sol tarafa bakıyor, biri dışarıya doğru çıkmış. Sonrasında bunun üst yapısını yapmanız çok ciddi problemler yaratır. Bunların birbirine paralel olması gerekir. Ve bu paralelliği de elle yapmam veya gözle onu tespit etmek çok zor. İşte navigasyon teknolojisi buna imkan tanıyor. Biz onları yaptıktan sonra hastayı operasyona alıyoruz ve hiç kesi yapmadan bu navigasyon cihazının avantajları ile nokta atışı yapıp nerelere implant koyacağımızı direkt diş etinin üzerinden delerek implantları yerleştiriyoruz. Tabii bu böyle olunca bir kere hasta kalktığı zaman ağzında ciddi bir kan tadı, işte bir operasyon geçirmiş, sağa solu kanamış, böyle bir durum yok. İşte dikiş atılmıyor. Ve bunlar da doku da açılmadığı için sonrasında şiş problemi de olmuyor hastanın. Normal yaşantısına devam edebiliyor. Yani iş bu kadar kolay hale geldi teknolojilerle. Harika. Evet, dijital implantolojinin hastalara kattığı imkanlardan da bahsettik Sayın Hocamla. Bergedent Vadi İstanbul kurucusu ve diş hekimi Sayın Tunç Berge bizlerle beraberdi. Kanal Avrupa ekranlarında programımız tüm hızıyla devam edecek.